Bu da elektrik kesintileri anlamına geliyor. Yani yorgan altında soğukta kalan bir halk oldu. Değişen şartlarda yıllara baktığımızda 50 milyar metreküple işte 55 milyar metreküp arasında Türkiye ithal ediyor. Demek ki buna baktığımız zaman aslında bizim ihtiyacımız kadar daha fazlasını Kazakistan'ın ürettiğini söyleyebiliriz. Çünkü Türkmen gazı İran üzerinden mi gönderilsin ya da işte Azerbaycan, Türkiye üzerinden mi Batı pazarlarına çıksın? Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün sizinle enerji ve Türk dünyası üzerine bir röportaj yapmak için bir araya geldik. Hocam, Orta Asya'daki Türk devletleri arasında enerji kaynakları açısından en zengin olan ülkeler hangileri? Ne tür kaynaklar çıkarılıyor buralarda? Sinan Bey, burada ben Kazakistan'la başlamayı arzu ediyorum. Lütfen. Yine en çok enerji kaynağı olan ülkelerden biri de Türkmenistan. Yine enerji kaynakları açısından zengin, şanslı olan ülke Özbekistan'dan bahsedeceğiz. Yine Tacikistan ve Kırgızistan'a değineceğim ama orada hidroelektrik santrallerinin su gücünden elektrik üretiminin söz konusu olduğunu anlatabilirim. Müsaade ederseniz Kazakistan'la başlayayım. Tabii. Daha önce Kazakistan'la ilgili bir program da yapmıştık. Orada da enerji kaynaklarına kısaca değinmiştik. Kazakistan şanslı bir ülke. Bağımsızlığın hemen ardından batılı ülkelerin de ilgisini çeken yatırımlar yaptıkları bir ülke. Son dönemde işin açıkçası yayınları takip edersek Avrupa Birliği'nin de çok ciddi ilgisi olduğunu söyleyebiliriz. Kazakistan bir ulaştırma açısından, enerji açısından Avrupa Birliği için bir kilit ülke olarak gözüküyor. Buraya önemli yatırımların olduğunu da söyleyebiliriz. Şimdi Kazakistan'da ne var? Kazakistan öncelikle değerli mineraller açısından çok şanslı. Bugün ona çok daha az değineceğim. Ancak enerji kaynakları, petrolü var, doğalgazı var ve kömürü var. Petrolden bahsedelim. Özellikle petrolünü yurt dışına satabiliyor. Bununla ilgili bir boru hattı var. Caspian Pipeline Consortium yani Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu kuruluyor. Bunun içerisinde yabancı firmalar var, Rus firmaları var ve Kazakistan'ın firması var. Kazak petrolünün biz Rusya'ya gönderilmesi Novorossiysk limanından Batı Avrupa'ya gönderilmesini, buradan ihtiyacın karşılanmasından söz ediyoruz. Kazakistan nasıl bir rezerve sahip petrol açısından bakacak olursak, Kazakistan'ın rezervleri %1.8 yani dünyadaki petrol rezervinin %1.8'i Kazakistan'a ait. Bu son derece önemli. 30 milyar varil petrolün olduğu söyleniyor. Şimdi 30 milyar varil ne demek? Bunu bir karşılaştırmalı olarak anlamaya çalışalım. Venezuela dünyadaki en fazla petrol rezervine sahip ülke. 300 milyar varillik bir petrol rezervine sahip. Demek ki önemli. 12. sırada Kazakistan'da 30 milyar varillik bir ham petrol rezervine sahip. Biz her zaman şuna bakıyoruz enerji çalışırken. Evet, rezerviniz var ama üretebiliyor musunuz? Yani teknolojik olarak yeterli misiniz? Üçüncüsü de eğer bir enerji aktörü olacaksanız diğer ülkelerin ihtiyaçlarına cevap verebiliyor musunuz? Yani üretim önemli, bir de ihraç edebiliyor musunuz? Petrolün kalitesi ve mümkün olan en düşük maliyetle çıkarmak önemli değil mi hocam? O da önemli. Bu konuda Orta Doğu'daki ülkeler Tabii. daha şanslılar, daha kaliteli bir petrolleri var. Mesela Kanada o anlamda o kadar şanslı değil çünkü rafine edilmesi için daha çok para harcanması gerekiyor. Yani onda işte tatlı petrol kavramı da kullanılıyor. Kazakistan'ın üretimine baktığımız zaman günlük 2 milyon varil. Şimdi 2 milyon varil nedir? Yine buna bakmamız lazım. Değişen şartlarda en çok üreten ülkelerden biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Suudi Arabistan. Suudi Arabistan 10 milyon varil her gün üretiyor. Amerika Birleşik Devletleri 13 milyon varil üretiyor. Kazakistan'da önemli bu konuda 2 milyon varillik bir üretimi var ve ihraç edebilen bir ülke. Bu nedenle Kazakistan bir enerji aktörü haline gelmiştir. Yani 1.6 milyon varilini her gün ihraç edebiliyor. Bu son derece önemli. Demek ki enerji kaynakları açısından değerlendirirsek Kazakistan'ın önemli bir petrol ihracatçısı ülke olduğunu not alabiliriz. İkinci konu doğalgazı da var. Doğalgaza baktığımız zaman son açıklamalara bakıyorum. Dünyadaki rezervin %1.2'si Kazakistan'a ait. 3 trilyon metreküplük bir doğalgaz rezervi olduğunu öğreniyoruz. Büyük oran. Bu önemli.
Şimdi bunu da yine karşılaştıralım. Bu anlamda iki önemli bölge ülkesi var. Bunlardan bir tanesi Rusya, diğeri biri tabii Kazakistan'dan bahsediyoruz ama Rusya önemli bu anlamda, bir de İran önemli. Rusya'nın rezervleri 39 trilyon metreküple farklı kaynaklarda işte 44 trilyon metreküpe kadar çıkıyor. Demek ki evet, Kazakistan önemli bir aktör bu konuda. Şeye baktığımız zaman, bu üretim kavramına baktığımız zaman o da bizim için önemli. Üretime baktığımız zaman son açıklamalarda yine 60 milyar metreküplük bir üretim yapıyor. Bu son derece önemli. Bunu şöyle karşılaştıralım. Bizim de doğalgaza ihtiyacımız var. Yeni biliyorsunuz sahalar keşfedildi Türkiye'de. Ancak biz şu anda doğalgazımızı büyük ölçüde ithal ediyoruz. Değişen şartlarda yıllara baktığımızda 50 milyar metreküple işte 55 milyar metreküp arasında Türkiye ithal ediyor. Demek ki buna baktığımız zaman aslında bizim ihtiyacımız kadar daha fazlasını Kazakistan'ın ürettiğini söyleyebiliriz. Ancak demin demiştim ki peki ihraç ne durumda? Çünkü eğer ihracat yapabiliyorsanız diğer ülkelerin nezdinde, yani dünya enerji politikaları açısından bir aktör konumuna geçebiliyorsunuz. Bu konuda yine önemli, ihraç edebiliyor ama ihracatına baktığımız zaman 5 milyar metreküpten bahsediyoruz. Yani görece daha az. Bunu da yine karşılaştırma yapalım. En büyük ihracatçılardan bir tanesi Rusya. Rusya'nın üretimine baktığımız zaman işte 636 milyar metreküp, yine ihracatına baktığımızda işte 155 milyar metreküp gibi rakamlar ortaya çıkıyor. Ancak yine de önemli olduğunu söyleyebilirim. Diğer bir konu, yine doğalgazdan bahsettikten sonra kömürden bahsetmem lazım. Dünyadaki rezervlerin %2,5 Kazakistan'a ait. Kazakistan bölge ülkeleri arasında ihracat yapabilen tek ülke. Aynı zamanda üretimde de dünya sıralamasında 10. bazen de 12. sırada gözükebiliyor. Yine değerli mineraller açısından zengin. Bunlardan biri uranyum. Uranyum açısından dünyadaki rezervin %13'ü Kazakistan'a ait ve üretimde de yine Kazak firmasının açıklamasına göre dünyadaki üretimin %40'ını yaptıklarını söylüyorlar. Kazakistan dijitalleşme açısından öncü. Bu aşamada enerji açısından ve diğer sanayi kuruluşları açısından dijitalleşmeye gidiyor. Rusya ile önemli bir boru hattı var ve bu boru hattıyla dünyaya petrol satıyor. Yine doğal gazını sattığı ülkelerden birinin Çin olduğunu söyleyebilirim. 2022'ye kadar Avrasya'da, özellikle Merkezi Asya'da, biz mesela 2021 yılında bu programı yapsaydık farklı şeyler konuşabilirdik. Ancak 2022 yılı sonrası ben Merkezi Asya ile ilgili daha farklı yaklaşımların olduğunu söyleyebilirim. Bunlardan bir tanesi, Ocak 2022'de petrogazın, sıvılaştırılmış petrogazın fiyatında yapılacak olan bir artış halk ayaklanmalarına yol açtı bildiğiniz gibi. Bu halk ayaklanmaları o kadar büyüdü ki artık halkın gerçekten neyi protesto ettiği bile ortadan kalktı. Bu sadece anlaşılan enerji fiyatlarının yükselmesi değil de halkta genel bir hoşnutsuzluk, yönetimin politikalarını beğenmeme, gelir dağılımındaki eşitsizlik gibi pek çok konuyu gündeme getirdi. Yani enerji konusu aslında halkın hoşnutsuzluğunun ortaya çıkabileceği bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Çok kısa sürede bu konuyu aştılar. Yani şöyle aştılar işin açıkçası. Ayaklanmalar sürdü ama Kolektif Güvenlik Antlaşması örgütünden yardım istediler. Bu anlamda bir ilki yaşandı. Askerler geldi. Rus askerlerinin ve örgüte üye ülkelerin askerlerinin Kazakistan topraklarına gelmesi. Bir süre sonra da 10 gün içinde de ayrıldılar zaten. Ancak enerji konusunda evet bu kadar şanslı derken aslında biz bazı sorunların da yavaş yavaş 2022 itibariyle ortada olduğunu söyleyebiliriz. 2022 yılı hem Özbekistan hem Kazakistan açısından hem enerji açısından önemli. Bir de önemli bir olay oluyor tüm dünyayı ilgilendiren. Biz Ukrayna Savaşı'ndan bahsetmeye başlıyoruz. Bunun ekonomik etkileri oldu ve günümüzde her ne kadar petrolünü ihraç eden bir ülke olsa da ikincil yaptırımlar konusunda Avrupa Birliği'nin de batıdaki diğer ülkelerinde bir hoşnutsuzluğu olduğunu ama pek de ses çıkartmadıklarını da söyleyebilirim. Diğer ülkelerdeki durum nedir hocam? Diğer ülkelere gelirsek Türkmenistan'dan bahsetmek isterim. Türkmenistan da enerji konusunda çok şanslı. Özellikle doğalgaz. Hiç unutmamamız gereken konu,
13 trilyon metreküp, belki de daha fazla doğal gaz rezervine sahip. Yani bu ne demek? 4. sırada. Yani dünya üzerinde en önemli doğal gaz rezervlerinden birine sahip. Üretimine bakıyoruz hemen. Evet 4. sırada ama bizim için üretim önemli. 80 milyar metreküp. Yani Türkiye düşünelim 50 milyar metreküpe ihtiyaç duyuyorsa bizim Türkmenistan 80 milyar metreküp üretebiliyor. 1,5 katı gibi yaklaşık diyebiliriz. Ve 40-45 milyar metreküp de ihraç edebiliyor. Demek ki dünya enerji politikası açısından doğal gaza baktığımızda Türkmenistan bir aktördür. Bir anekdot da vermek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Sayın Enerji Bakanı Bayraktar'ın Türkmenistan'a bir ziyareti olmuştu. Türkmen gazının batı pazarlarına arzı konusunda da Türkiye'den geçecek bir boru hattı üzerinde istişareler olduğunu böylece paylaşmış olalım. Çok güzel Sinan Bey, çok güzel bir katkıda bulundunuz. Ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü biz bağımsızlığın hemen ardından bu Türkmen gazının Türkmenistan'daki enerji kaynaklarının batı pazarlarına nasıl çıkartılabileceği konusunu görüşmüştük. Aslında tüm ülkeler için de bu geçerliydi. İşte barış boru hatları projeleri vardı, özellikle batı kaynaklı. Çok taraflı, çok uluslu, bayağı da maliyetli projelerdi bunlar. Ancak gazın mesela miktarı bilinmiyordu, bunun kimin finanse edileceği bilinmiyordu. Bu alanda pek çok konuda, pek çok boru hattı da proje aşamasında kaldı ve gerçekleşemedi. Dediğiniz konu çok önemli çünkü Türkmen gazı İran üzerinden mi gönderilsin ya da işte Azerbaycan, Türkiye üzerinden mi batı pazarlarına çıksın? Bu konu hep gündemdeydi. Peki var olan gaz, Türkmen gazı nasıl değerlendiriliyordu? Çok uzun zaman Rusya'ya gönderiliyordu. Çok da ucuz bir fiyata. Ancak bu değişmeye başladı. Özellikle 2017 sonrasında biz yeni bir aktör gördük bölgede. Bu aktör Çin. Çin boru hatlarının yapımına da destek verdi. Tabii bu altyapı faaliyetleri ülkenin borçlanmasına da neden oldu. Günümüzde büyük ölçüde Türkmen gazı nereye gidiyor diye sorarsak Çin'e gidiyor. Bir boru hattı olduğunu söyleyebiliriz. Dediğim gibi son yıllar aslında bizim Merkezi Asya'daki enerji politikaları, enerji görünümü açısından farklılıkların da gündeme geldiği bir dönem. Şimdi Rusya'nın oradan biraz daha çıktığını, yani Türkmen gazını satın almamaya başladığını söyledim. Türkmenistan'da anlaşmayı Çin'le yaptı ve oraya büyük ölçüde gazı gönderiyor. Ancak son dönemdeki çalışmalarla bildiğiniz gibi Rusya her zaman bölgede önemli bir aktör. Önemli görüşmeler, anlaşmalar da yapılıyor. Şimdi ise tekrardan satın alma konusu. Yani Rusya'nın Türkmen gazını satın alması söz konusu. Tabii baktığımız zaman bugün de bahsettik. Yani Rusya'nın bu kadar üretim yaparken Türkmen gazına gerçekten ihtiyacı var mı? Bunun bir politik tercih olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda satın alınan miktar gerçekten düşük. İşte 3 milyar metreküp, 5 milyar metreküp gibi çok daha az. Hatta daha fazlasının çıkmasını da Türkmenistan isteyebilir. Çünkü Çin'e bir para ödüyor bu altyapı faaliyetleri neticesinde. Ancak Rusya'nın bölgede önemli bir aktör olarak ortada olduğunu söylemek mümkün. Burada Türkmen gazının dediğiniz gibi İran'a mı gönderilecek ama İran yaptırımlarla uğraşıyor. İşte Azerbaycan üzerinden Türkiye'ye mi gönderilecek? Bu da yine gündemde olan, konuşulan konular. Türkmenistan özellikle sözleşmelerine göre hareket etmekte de zorlanabiliyor kimi zaman. Evet, üretimden bahsediyoruz ama mesela Özbekistan'la bir anlaşma yaptı ancak burada gazı yeterince gönderemedi. Keza en önemli talep eden ülke olarak Çin bazen buna da yetişmekte zorlandığını söyleyebilirim. Şimdi gündemde bir konu daha var. Türkmen gazının Özbekistan'a ya da Kazakistan'a gönderilmesi de gündeme gelen konulardan biri. Şimdi yine sormamız gerekiyor bu aşamada Özbekistan'ın durumu nedir? Yani nasıl bir Özbekistan'ın enerji görünümünde bir değişiklik mi var diye bir soru karşımıza çıkabiliyor. Doğal gazı ve petrolü olan bir ülkeden bahsediyoruz eğer Özbekistan'dan bahsedersek. Yine şanslı, değerli mineralleri var, doğal gazı var, petrolü var. İhraç etmiyor ama yine kömürden de bahsedebiliriz. Ancak 2022 dediğim gibi bölge ülkeleri açısından son derece önemli bir yıldı. Yani 2021 yılında konuştuğumuzda başka bir şeyden bahsedecektik. Ancak 2022 yılı sonrası farklı bir şeyden bahsediyoruz. Bu konu nedir? 2022 yılı Özbekistan açısından, özellikle Özbek halkı açısından çok soğuk geçti. Buna da şunu söylüyorum, hem 2022'de hem de 2023'te
doğal gaz kesintileri yaşandı Özbekistan'da. Bu da elektrik kesintileri anlamına geliyor. Yani yorgan altında soğukta kalan bir halk oldu. Birçok elektrikli eşya çalışmadı. Şimdi baktığımız zaman önemli bir doğal gaz rezervine sahip ve Enerji Bakanı'nın söylediğine göre Özbekistan'ın gazı 3 tane daha Özbekistan'ın enerji ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Ancak burada bir takım teknolojik altyapı sorunları var ve Özbekistan bugün farklı bir noktaya geliyor. Ve Rus gazını almayla ilgili bir takım anlaşmaların yapılmaya başladığını söyleyebilirim. 7 Ekim 2023 aslında enerji açısından, Avrasya'daki enerji, Merkezi Asya'daki enerji açısından önemli bir konu. Burada Orta Asya merkez boru hattı var. Bu boru hattı Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan boru hattıydı ve işte Rusya'ya kadar giden önemli bir boru hattı. Yani bölgedeki gazın dışarıya gönderilmesi açısından bir tedarik zincirini oluşturuyordu. 7 Ekim 2023'te ise Rusya Devlet Başkanı, Özbekistan Devlet Başkanı ve Kazakistan Devlet Başkanı bu hattın tersine çalıştırılması konusunu gündeme getirdiler. Ve Putin şunu söyledi, yani tarihte hiçbir zaman böyle bir şey yapılmamıştı. Biz de o yüzden bu konuya daha çok eğilmemiz gerekiyor. Çünkü tarihte yapılmamış bir şeyin yapılmaya başlandığını görüyoruz. Yani Rusya'dan tersi yönde Merkezi Asya ülkelerine gaz tedariki söz konusu oldu. Rusya biliyorsunuz son yaptırımlarla Ukrayna Savaşı'ndan sonra artık Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya daha az miktarda gaz tedarik ediyor. Yaptırımların sonucu olarak işte 155 milyar metreküp gönderirken bugün tamamen sıfırlanmadı ama işte 43 milyar metreküpe düştü. Tabii atıl gaz söz konusu. Bunun Çin'e gönderilmesi evet var. Bir de Merkezi Asya'ya gönderilmesi var. Her ne kadar bu kadar büyük bir zenginlik var, rezervler var dersek de şimdi işte 3 milyar metreküplü Özbekistan'a Rusya'nın gaz tedarik edeceği de gündeme geliyor. Yani işin rengi biraz tersine dönmüş durumda. 2 diğer ülke daha var. Görece diğer 3 ülke kadar şanslı olmayan. Bunlardan biri Kırgızistan, diğeri Tacikistan. Kırgızistan ve Tacikistan hidroelektrik açısından önemliler. Yani su gücüyle elektrik üretiyorlar. Bölgedeki su kaynakları özellikle bu ülkelerde. Diğer ülkeler tarımda suyu kullanırlarken bu iki ülkeye barajlarıyla elektrik üretimini sağlıyorlar. Yine Kırgızistan açısından baktığımız zaman önemli altın madenleri var. İhracatta özellikle altının önemli olduğunu söyleyebilirim. Hem Kırgızistan hem de Özbekistan için. Tacikistan için de çok önemli su kaynaklarını elinde bulundurduğunu, yine mineraller açısından zengin olduğunu ama her iki ülke için yani Kırgızistan ve Tacikistan için daha önce bahsetmiş olduğum doğal gaz ve petrolün bulunmadığını, böyle bir rezerv, üretim ve aynı zamanda ihracatında olmadığını söylemem mümkün. Bölgedeki enerji kaynaklarının çıkartılmasında yerli mi yoksa uluslararası şirketler mi daha fazla rol oynuyor? Türkmenistan için konuşursam eğer, uzun zaman dediğim gibi bir tarafsız ülke, yabancı yatırımcılar konusunda da işin açıkçası görece daha temkinli yaklaşıyor. Orada uzun zaman Rusya'nın var olduğunu biliyoruz. Son dönemde ise Çin'le önemli anlaşmalar olduğunu söylemem mümkün. Kazakistan hemen bağımsızlık ardından batılı şirketlerin, Avrupalı ve Amerikalı şirketlerin ilgisini çekti. Bu bahsetmiş olduğum petrol boru hattında da Chevron'un bir önemli payı var. Bunun dışında Rus şirketler her zaman oradalar. Birçok anlaşma var. Çin'in son dönemde etkili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bunun dışında da aktörler var. Tüm bu ülkeler için yenilenebilir enerji stratejilerinin önemli bir parçası. Bu anlamda Birleşik Arap Emirlikleri, Masdar firması, Suudi Arabistan'ın firması, Çin'in yine özellikle rüzgar ve güneş enerjisi üretimi için ortaklaşa çalışmalar yaptıklarını söyleyebilirim. Kazakistan şöyle bir ülke ve ben bunu çok önemsiyorum işin açıkçası. Bilgiyi alıp kendi ülkesinde üretime geçmeye önem veriyor. Bunu pek çok alanda yapıyor. Enerji için de geçerli. Evet, Çinli bir firma ama bilgi geldikten sonra kendi üretime geçme konusunda çalışmalarını hızlandırmış durumda. Bu anlamda Avrupa Birliği'nin de ilgisini çekiyor. Yani eğer şirketler diye bahsedersek, evet Avrupalı firmalar var, Amerikalı firmalar var. Bunun dışında daha farklı, işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi farklı ülkelerden
firmaların olduğunu söyleyebilirim. Yine Fransa'nın Total Enerjisi'nin de bu anlamda hem yenilenebilir enerji açısından katkıda bulunan bir firma olduğunu söylemek mümkün. Demek ki Çin'den Rusya'ya ve batılı devletlerin firmalarına kadar pek çok farklı firmanın bölgede iş yapmasından bahsediyoruz. Hocam Çin, Rusya ve Batı ülkelerinin Türkistan'daki enerji politikalarının etkisi nedir? Sinan Bey, etkisi şu şekilde: bir kere buradaki enerji kaynakları hem Batı'nın hem Rusya'nın hem Çin'in uzun zamandan beri ilgisini çekiyor. Hatta biz bunu yeni büyük oyun kavramıyla da açıklamaya çalışmıştık. Farklı aktörler buradaki ham maddelere ulaşmaya çalışıyorlar. Bahsettiğim gibi pek çok firma var. Çin açısından, Çin enerjiye büyük ihtiyacı olan bir ülke. Çin'in enerji ihtiyacı sürekli artıyor ve burayı hem Türkmenistan'la yaptığı anlaşma, doğalgaz tedarikinde Türkmenistan'dan faydalanıyor, bu gazı kullanıyor. Bunun dışında şunu söyleyebilirim: Rusya önemli. Rusya'nın zaten geçmişten günümüze bazı boru hatlarını zaten sağladığını, enerji şebekelerini yönettiğini, yani bu anlamda işin daha kolay olduğu bir ülke. Şimdi belki şunu da parantez içinde söylemem gerekiyor. Türkmenistan'dan gaz tedariki meselesi, mesela günümüzde Kazakistan ve Özbekistan var olan bunca ham maddeye rağmen işte kış sert geçti, bizim gaz ihtiyacımız var diye Rusya'dan gaz satın alma dönemine girmişlerken aslında bir tedarikçi ülkede Türkmenistan. Evet. Ancak Türkmenistan teknolojik altyapı, yani burada bir teknik sorun çıktığında bu kadar kolay bir şekilde onlara yardımcı olamayacak durumda. Bunda da yine daha kolay olan tedarikçi Rusya olarak karşımıza çıkıyor. Bölge ham madde açısından son derece zengin, ancak dediğim gibi üretim konusunda bazen sorunlar yaşanabiliyor. İşte anlaşma yapıyorsunuz, ihraç kapasiteniz var. Bazen de iç tüketime yetişmediğini görüyoruz. Bu 2023'te hem Özbekistan hem de Kazakistan için geçerli oldu. Eğer ilerleyen dönemlerde de olursa aslında biz bu dışarıya ihraç etmeden ithal eden ülke durumuna düşmenin gündeme geleceğini söyleyebiliriz. Bu da bir sorun işin açıkçası. Hocam, Türkiye'nin bu ülkelerle enerji alanındaki işbirliği ne seviyede ve gelecekte nasıl gelişebilir? İşin açıkçası Türkiye özellikle Azerbaycan'la çok sıkı enerji ilişkilerine sahip. Biliyorsunuz Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı. Bunun dışında TANAP doğalgaz boru hattı. Yani aslında özellikle Azerbaycan'la daha sıkı ilişkileri olduğunu söylemem gerekiyor. Ancak bu hatların hem Türkmenistan hem Kazakistan açısından da kullanılabilirliği var. Kazakistan buradan petrolünü göndermeye başladı. Türkmenistan'ın da aynı şekilde ham maddesini bu boru hatlarından göndermesi de çok uzun zamandır görüşülüyor. Belki yine bu yönde anlaşmalar da olacaktır. Ancak enerji firmaları açısından değil de farklı sektörlerde aslında bölge ülkeleri daha sıkı ilişkilerin olduğunu söylememiz gerekir. Hocam, Türkistan'daki Türk devletleri arasında enerji kaynakları üzerinden yaşanan rekabet veya işbirliği dinamikleri nelerdir? Yani çok da rekabetten söz etmiyoruz işin açıkçası. Burada Kazakistan'ın önemli bir petrol ihracatçısı olduğundan bahsettik. Türkmenistan'ın önemli bir doğalgaz ihracatçısı olduğunu söylememiz mümkün. Yani ben rekabet olduğunu düşünmüyorum. Ancak son dönemde bir gaz açısından işbirliğinden bahsedildi. Bunun öncülüğünü yapan devlet de Rusya işin açıkçası. Rusya'nın öncülüğünde bir gaz açısından işbirliğinden bahsediliyor. Hatta bir birlik kurulması bile gündeme geldi. İşte Türkmenistan buradaki birlik içerisinde yer alabilecek ülkelerden biri. Özellikle bu konuda Kazakistan ve Özbekistan'la görüştü Rusya. Rusya bir öncü devlet olarak aslında burada yine denetimde olmayı, daha buradaki ham madde sevkiyatını kontrol etmeyi istiyor. Bu birlik evet önerildi, ancak şu anda sadece belli gaz anlaşmalarının yapıldığını, Rusya'dan hem Kazakistan'a hem de Özbekistan'a bir gaz tedarikinin olabileceğini söyleyebilirim. Bir işbirliğinden söz ediliyor. Ancak tabii ki ben bu konuda dediğim gibi değişen bir yapılanma söz konusu, değişen bir enerji görünümü söz konusu. Umarım tez zamanda böyle kaynakları olan ülkeler daha bağımsız hareket ederek kendilerine ait olan ham maddeleri
daha rahat bir şekilde enerji ham maddelerini daha rahat bir şekilde üretirler ve dış dünyaya satarak ülke içerisindeki ekonomik sorunları çözebilirler ve gelir açısından da daha iyi bir konumda yer alabilirler. Hocam sizinle enerji ve Türk dünyası konuştuk. Güzel ve keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim Sinan Bey. Kazak petrolünün biz Rusya'ya gönderilmesi Novorossiysk limanından Batı Avrupa'ya gönderilmesini, buradan ihtiyacın karşılanmasından söz ediyoruz. Kazakistan nasıl bir rezerve sahip petrol açısından bakacak olursak, Kazakistan'ın rezervleri %1.8